İnsanlık, bildiğini sandığı tarihin güvenli limanlarında çok uzun süre konakladı. On binlerce yıl boyunca atalarımızın sadece hayatta kalmaya çalışan ilkel avcılar olduğunu düşündük. Ancak toprak, en büyük sırları en sona saklar. Dünya tarihin sıfır noktasını Göbekli Tepe olarak kabul etti ve büyük bir şaşkınlığa uğradı. Fakat şimdi Şanlıurfa'nın bu kavurucu ve sessiz güneşinin altında Göbekli Tepe'den çok daha ürpertici, çok daha canlı ve sarsıcı bir uyanış yaşanıyor. Burası 12 bin yıldır nefesini tutan Karahan Tepe ve burası uyandığında bildiğimiz her şeyi yerle bir edecek o yasaklı bölgeye dönüşecek. Arkeoloji dünyası, Göbekli Tepe'de hayvanların dilini çözmeye çalışıyordu. Orada taşlara kazınmış tilkiler, yılanlar ve turnalar konuşuyordu. Fakat Karahan Tepe'ye adım attığınızda oyunun kuralları değişir. Burada hayvanlar susmuş, taşlar doğrudan sizin gözlerinizin içine bakmaya başlamıştır. Karahan Tepe sadece bir ibadethane ya da basit bir tapınak değildir. Burası bir yüzleşme alanıdır. On binlerce yıl önce henüz tarımın, yerleşik hayatın ve mülkiyetin adı bile konmamışken, birileri bu sert bazalt kayaları sadece yontmakla yetinmedi. Onlara adeta birer ruh, birer karakter üfledi. Şimdi, tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği o gizemli odaya, karanlığın kalbine iniyoruz. Duvarın içine hapsolmuş ama sanki her an fırlayıp çıkacakmış gibi duran devasa bir insan başı bizi karşılıyor. Gözleri boşlukta, ağzı sıkıca kapalı ama duruşuyla sanki binlerce yıllık bir sırrı kulağımıza fısıldıyor. Bu başın etrafında fallik bir düzende yükselen tam 11 devasa sütun bulunuyor. Burası neydi? Bir şamanın dünyevi benliğinden vazgeçtiği bir erginlenme odası mı? Yoksa antik bir topluluğun yeniden doğuşu simgelediği kutsal bir rahim mi? Bu taştan yüze daha yakından, daha dikkatli bakın. Bu figür, tapınılan bir tanrıyı mı temsil ediyor? Yoksa o kadim çağlarda aramızda yaşayan ve bugün tamamen unuttuğumuz, belki de evrim ağacından silinmiş bir türü mü? Arkeologlar bu odanın tasarımında dehşet verici bir detay keşfettiler. Bir kanal ayin sırasında bu odanın içine bir sıvının, belki yaşam veren suyun, belki de kurban edilen bir canlının kanının akıtıldığı ve bu dev taş başın o akışı, o ritüeli sonsuz bir sükunetle izlediği düşünülüyor. Karahan Tepe'de zaman, bizim anladığımız anlamda değil, taşla, kanla ve karanlık ritüellerle akıyordu. Karahan Tepe, uçsuz bucaksız bir yapbozun sadece en görkemli parçasıdır. O, Taştepeler projesi kapsamında incelenen 12 gizemli noktadan biridir. Ancak Karahan Tepe'yi diğerlerinden ayıran, sanatın ve sembolizmin ulaştığı o rahatsız edici, o korkutucu seviyedir. Henüz metalin sertliğiyle tanışmamış, tekerleği icat etmemiş, yazıyı bulmamış bir toplum, tonlarca ağırlıktaki bu kayaları kilometrelerce öteden buraya nasıl taşıdı?
Ve daha da önemlisi, bu görkemli eserleri neden binlerce yıl sonra, sanki dünyadan bir şeyi gizlemek istercesine, kendi elleriyle toprağa gömüp terk ettiler. Bize öğretilen resmi tarih, avcı toplayıcı atalarımızın ilkel ve vahşi olduğunu söylerdi. Ancak Karahantepe, bu kibri yerle bir eden bir tokat gibi tarihin tam ortasına iniyor. Burada sadece temel barınma ihtiyaçlarını karşılayan bir grup insan yok. Burada muazzam bir mühendislik zekası ve sarsıcı derecede karmaşık bir inanç sistemi var. Belki de biz insanlığın emekleme dönemini değil, bizden çok önce doruk noktasına ulaşmış, büyük bir felaketle silinmiş bir medeniyetin son küllerini kazıyoruz. Gün doğarken Karahantepe'nin o dev taş suratları, binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de ufka bakmaya devam ediyor. İnsanoğlu kendi gürültüsünde kaybolup susabilir. Ancak biz sustuğumuzda bu taşlar konuşmaya başlayacak. Belki de aradığımız o büyük cevaplar uzak yıldızlarda ya da gökyüzünde değil, Şanlıurfa'nın bu kadim, kızıl toprağının tam altındadır. Taşın hafızası bizi bekliyor. Sizce bu dev heykeller kimin yüzüydü? Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bir halkın mı? Yoksa dünyayı çok eski zamanlarda ziyaret eden yabancıların mı? Gerçeğin izinde, taşın sesini dinlemeye ve bizleri takip etmeye devam edin. Yorumlarda buluşalım.